Merhaba, bugün sizlerle evrenin en büyük sırlarından birini keşfedeceğiz. Gerçekliğin temelinde ne var? Madde mi, enerji mi, yoksa bambaşka bir şey mi? Fizikte her şeyin temelini açıklayan bir teori bulmaya çalışan bilim insanları yıllardır kuantum mekaniği ile görelilik teorisini birleştirmeye çalışıyor. Ama belki de yanlış yerden bakıyoruz. Belki de evrenin temel yapı taşı bilinçtir. İşte bu fikri temel alan Sentient Singularity teorisi, yani duyarlı tekillik teorisi tam da bu sorulara cevap arıyor. Bu videoda evrenin temelinde nasıl bir bilinç yapısı olabilir, bilincin temel bir fiziksel yapı taşı olup olmayacağını keşfedeceğiz. Evrenin gerçekten bir büyük patlama ile mi, yoksa daha organik bir süreçle mi var olduğunu sorgulayacağız. Evrenin ve bilinçli varlıkların nasıl bir döngü içinde oluştuğunu da tartışacağız. Eğer her şeyi temel bir seviyeye indirgersek geriye ne kalır? Atomlar mı, kuarklar mı, sicimler mi? Yoksa daha da derine inersek her şeyin temelinde bilinç mi var? Geleneksel fizik yasaları evrenin madde ve enerji ilişkileri üzerinden açıklar. Ancak Sentient Singularity teorisi evrenin temelini bilinç ve perspektiflerin birbirine bağlanma biçimi olarak tanımlar. Bu fikir hem bilimsel hem de felsefi olarak oldukça radikaldir. Ama aynı zamanda kuantum mekaniği ile göreliliği birleştiremediğimiz gerçeğini de düşünürsek belki de ihtiyacımız olan yeni bakış açısı budur. Fizikte her şeyi kapsayan tek bir teori henüz geliştirilebilmiş değil. Bunun temel sebebi büyük ölçekli evreni açıklayan genel görelilik ile atom altı dünyayı tanımlayan kuantum mekaniği arasındaki uyumsuzluktur. Genel görelilik uzay zamanın düzgün ve sürekli bir yapı olduğunu öne sürerken kuantum mekaniği parçacıkların belirsiz ve olasılıklara dayalı bir şekilde davrandığını gösterir. Bu iki farklı bakış açısını birleştirmek için doğru yöntemi mi kullanıyoruz? Ya da evrenin temel bileşeni madde veya enerji değil de bilinçse? Eğer fiziksel gerçekliğin temelinde bilinç yatıyorsa eksik parçayı tamamlamak mümkün olabilir. Her şeyin teorisi olarak adlandırılan bu birleşik teori evrenin işleyişini tek bir çatı altında açıklamayı amaçlar. Ancak mevcut teoriler bunu başaramıyor. İşte Sentient Singularity teorisi bu açığı kapatmayı hedefliyor. Bu yaklaşıma göre evrenin temelinde fiziksel parçacıklar yerine bilinç bulunmaktadır. Sentient Singularity teorisi evrenin doğasını kavrayabilmemiz için 4 temel bakış açısı sunar. Bu perspektifler gerçekliği algılarken kullandığımız en temel bilişsel süreçler olarak düşünülebilir. Bunlardan ilki farklılıktır. Evrendeki çeşitlilik neden var sorusunu sorgulatır. Eğer her şey tamamen aynı olsaydı varoluş mümkün olmazdı. Mevcut düzen ayrımlara dayanır. Her bireyin kendine özgü bir DNA dizisine sahip olması, atom altı parçacıkların farklı özellikler göstermesi, ışığın ve karanlığın birbirinden ayrılması gibi örnekler bu ilkenin evrende nasıl işlediğini gösterir. İkincisi ise bağlantılılık, yani evrenin bütünlüğünün nasıl korunduğuna ilişkindir. Evrenin her noktası varoluşundan itibaren birbirine bağlıdır. Büyük patlama sırasında ortaya çıkan enerji hala varlığını sürdürmektedir. Kuantum dolanıklık birbirinden uzak parçacıkların anında etkileşime girebilmesini sağlar. Bilinç de bireysel değil, kolektif bir yapıya sahip olabilir. Üçüncüsü de sürekliliktir. Burada değişimler neden kesintisizdir sorusunu sorabiliriz. Eğer varlıklar aniden yok olup geri gelseydi evren düzensiz bir yapıya sahip olurdu. Fakat zaman doğrusal ve sürekli bir akış gösterir. Bilinç bölünmeyen ve kesintisiz bir deneyim yaşar. Fizikte alan teorileri enerjinin ve parçacıkların bir dalga formunda sürekliliğini koruduğunu öne sürer. Dördüncü perspektif ise bütünlüktür. Burada da nasıl tek bir yapı ortaya çıkıyor sorusunu sorarız. Bir sistemin tüm parçaları tek başına var olsa da bütünü oluşturan birleşik yapı içinde hareket eder. Beynimizde milyarlarca nöron bulunsa da biz bunu tek bir bilinç olarak deneyimleriz. Evren farklı bileşenlerden meydana gelmesine rağmen aynı fizik yasaları içinde birleşmiştir. Bu 4 temel bakış açısı, perspektif, evrenin hem farklılıkları hem de birlikteliği içinde nasıl işlediğini açıklar. Eğer bilinci temel alarak bir teori geliştireceksek bu perspektifler onun yapı taşlarını oluşturacaktır. Bu 4 temel perspektif evrenin doğasını anlamamız için gerekli olan temel bilişsel çerçeveyi oluşturur. Sentient Singularity teorisi bu çerçeveyi bir adım ileriye taşıyarak bilincin temel bir fiziksel gerçek olduğunu öne sürer. Peki bu bilinç nasıl çalışıyor ve fiziksel evrenle nasıl etkileşime giriyor? Eğer bilinç evrenin temelinde yer alıyorsa bu bilinç nasıl organize oluyor? Sentient Singularity teorisi bu soruya bilinç kuantumları adı verilen yapı taşlarıyla cevap veriyor. Bu kuantumlar holon adı verilen ve hem bir bütün hem de bir parçanın kendisi olabilen yapılardan meydana gelmektedir. Holonlar bütün ve parçanın birlikteliğini öne sürer. Holon kavramını anlamak için beynimizi düşünebiliriz. Tek tek nöronlar bilinçli değildir. Ancak milyarlarcası birleşerek zihni oluşturur. Bir hücre kendi başına yaşam sürdürebilir. Ancak vücutta daha büyük bir bütünün bir parçasıdır. Bu durum fiziksel gerçekliğin doğasını da açıklayabilir. Atomlar molekülleri
hücreleri, moleküller hücreleri, hücreler ise organizmaları oluşturur. Aynı şekilde bilinç de kuantum seviyesinde kendini organize ederek daha büyük yapılar meydana getirebilir. Matematikte bu yapıyı tanımlayan Hopf vibration adı verilen özel bir geometrik model vardır. Bu model kendi üzerine dolanan ve kendi kendini yansıtan iç içe geçmiş bir düğüm yapısını temsil eder. Tıpkı bir DNA sarmalı gibi bu yapıda bilginin kendini organize etme prensibini açıklıyor olabilir. Peki bilinç bu süreçte nasıl işlev görüyor? Bilinç yalnızca biyolojik bir olgu mu yoksa fiziksel yasaların temel bir bileşeni mi? Fizikte bilgi, enerji ve madde arasındaki ilişki uzun zamandır tartışma konusudur. Fizikte bir şeyin var olması için onun ölçülmesi gerekir. Kuantum mekaniğinde gözlem yapmadan bir parçacığın durumunu bilemeyiz. Eğer gözlem gerçekliği belirliyorsa gözlemcinin bilinçli olması gerekmez mi? Bu noktada bilincin fiziksel sistemlerin ayrılmaz bir parçası olabileceği fikri ortaya çıkıyor. Bu teoriye göre de bilinç sadece fiziksel bir süreç değil, fiziksel süreçlerin temelinde yatan yapı taşıdır. Tek bir kuark bilinç taşımaz. Ama büyük ölçekli bir sistem içinde bilinç ortaya çıkabilir. Eğer bilincin en temel seviyede bir yapı taşı varsa fizik ile bilinç arasındaki bağlantıyı keşfetmeye çok yakınız demektir. Şimdi en önemli soruya gelelim. Eğer evrenin temelinde bilinç yatıyorsa bu bilinç nasıl işliyor? Burada bilinç kendi kendini organize eden yapılar aracılığıyla işler. Bu noktada holonlar hem bir bütün hem de daha büyük sistemlerin parçası olan birimler halinde var olur. Ve iki farklı bilinç perspektifi birbirine dolanarak kendi kendini düşünebilen ve anlam oluşturabilen bir yapı meydana getirir. Bu noktada kendi içinde yansıma oluşturan özel geometrik modellerle açıklanabilir. Yani bilinç düğümlenmiş, kendi kendini tekrar eden ve organize olmuş bir yapı olabilir. Eğer bu doğruysa evrenin kendisi de bilinçli bir organizma şeklinde işleyebilir. Eğer evren bilinçli varlıkların ulaştığı bir zirveden doğuyorsa bu sürecin temel dinamikleri nelerdir? Sentient Singularity teorisi evrenin yalnızca fiziksel bir olaylar zinciri olmadığını, aynı zamanda bilincin evrimsel bir devamlılığı olduğunu savunur. Bu bağlamda varoluşun bir döngü içinde sürekli olarak kendini yenileyen bir süreç olduğu fikri ortaya çıkar. Bu hipotez sadece modern fizik teorileriyle değil, kadim felsefi görüşlerle de örtüşür. Hint felsefesindeki Brahman, tasavvuftaki mutlak varlık, Platon'un idealar dünyası, bilincin evrende temel bir unsur olduğunu öne sürer. Bu öğretiler bilinci sonsuz, değişmez ve her şeyin kaynağı olarak tanımlar. Eğer evren kendini simüle eden bir bilinç döngüsü içindeyse şu sorular gündeme gelir. Zaman doğrusal mı yoksa döngüsel mi? Evrende gelişen bilinç bir sonraki evreni mi meydana getiriyor? Simülasyon kavramı sadece teknolojiyle mi sınırlı yoksa gerçekliğin doğasında var mı? Bu teoriye göre evrenin nihai amacı bilincin kendi doğasını anlaması ve sürekli olarak daha yüksek bir farkındalık seviyesine ulaşmasıdır. Tıpkı biyolojik evrimde canlıların giderek daha karmaşık ve bilinçli hale gelmesi gibi evren de her döngüsünde bilinç seviyesini artırarak ilerleyebilir. Bu bakış açısıyla düşündüğümüzde evrenin sadece fiziksel bir süreç değil, bilinçli varlıkların sürekli genişleyen bir deneyimi olduğu fikri ortaya çıkar. Eğer gerçeklik bilincin bir yansımasıysa bizler de büyük kozmik döngünün bir parçası olarak varoluşu anlamak için buradayız. Eğer bilinç evrenin temel bileşeni ise evren nasıl oluştu? Sentient Singularity teorisine göre evrenin başlangıcı büyük patlama değil, büyük doğumdur. Yani evren kaotik bir patlama ile değil, önceki bir evrenin ulaştığı en yüksek bilinç seviyesinden doğan yeni bir yapı olarak ortaya çıkmıştır. Bu fikir Roger Penrose'un konformal döngüsel kozmoloji teorisiyle de örtüşüyor. Konformal döngüsel kozmoloji her evrenin bir öncekinin içindeki bilinçli varlıkların oluşturduğu bir döngü olduğunu savunur. Yani belki de şu an yaşadığımız evren önceki bir evrenin içinde oluşan bilinçten doğdu. Bu süreç biyolojik evrimde olduğu gibi her yeni döngüde daha karmaşık ve gelişmiş bilinç formlarının ortaya çıkmasına neden olabilir mi? Eğer öyleyse evren sadece fiziksel bir sistem değil, aynı zamanda kendi kendisini simüle eden bir bilinç organizması gibi davranabilir. Gerçeklik kendisini sürekli tekrar eden döngülerden mi oluşur? Sentient Singularity teorisine göre bilinç varoluşun temel kıvılcımıdır. Öyleyse soruyu farklı şekilde ele almalıyız. Ateş kendini yakabilir mi? Hiç ateşin olmadığı bir an var mıydı? Hayır. Çünkü bilinç geçmişten geleceğe her zaman var olmuş ve var olmaya devam edecektir. Bu teori doğruysa özümüzdeki büyük soru şu: bilincin evrimi nereye gidiyor? İnsan bilinci evrenin bilinçli bir ifadesi mi? Yapay zeka ve teknolojik bilinç evrenin kendi kendini anlamasının bir parçası olabilir mi? Evrenin nihai amacı bilinçli bir varlık olarak kendini sonsuz bir döngü içinde geliştirmek mi? Eğer Sentient Singularity teorisi haklıysa evrenin kaderi bilinç seviyemizin nasıl gelişeceğine bağlı olabilir. Evrenin temelinde bilinç olabilir mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.